Ukrayna, Rusya topraklarını ilk kez NATO silahlarıyla vurdu. Peki bu savaşın gidişatını nasıl etkileyecek? Uzmanlar, Ukrayna'nın sınırlı füze stoğu nedeniyle büyük bir değişim beklemiyor. Ancak İngiliz Storm Shadow füzeleri de devreye girdi. Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesine İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleriyle vurdu. Rusya saldırıdan doğrudan ABD'yi sorumlu tutup yanıt vereceğiz dedi. ATACMS füzelerimiz var. Onları kullanacağız. Hepsini kullanacağız. Ukrayna'daki savaşın 1000. gününde kritik bir eşikten geçildi. Ukrayna ordusu Rusya'daki hedefleri ilk kez ABD'nin verdiği uzun menzilli ATACMS füzeleriyle vurdu. Saatler öncesinde ise Putin Rusya'nın nükleer silah kullanma koşullarını kolaylaştırdı. Peki bundan sonra ne olacak? Ukrayna'nın ATACMS'la Rusya'yı vurabilir hale gelmesi zaferi garantilemiyor. Çünkü İngiliz The Times gazetesine göre Ukrayna'nın elinde 50'den az ATACMS füzesi bulunuyor ve bazıları çoktan kullanıldı. Sınırlı füze stoğu, Ukrayna'nın Rusya'ya ağır darbe indirmesinin önündeki en büyük engel olarak görülüyor. ABD Başkanı Joe Biden ise koltuğunu Donald Trump'a devretmeden hemen önce veda hediyelerini sürdürüyor. The Washington Post'un haberine göre Biden, Kiev'e anti-personel mayın tedarikini de onayladı. Bu hamleyle Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişi durdurulmak isteniyor. Mayınların Ukrayna toprakları dışında kullanılmayacağı belirtiliyor. ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'nın da Ukrayna'ya uzun menzilli füzeyle Rus topraklarına saldırı izni verildiği ileri sürülmüştü. ABD merkezli Bloomberg'e göre ATACMS saldırısından bir gün sonra Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesini İngiltere yapımı Storm Shadow füzeleriyle vurdu. İsmi açıklanmayan batılı bir kaynağa göre İngiltere, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker göndermesine yanıt olarak füzelerin kullanımına onay verdi. Peki Moskova nasıl yanıt verecek? Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle Baryansk'a hedef alan saldırısının ardından konuştu. Saldırının arkasında Amerikalıların olduğunu söyledi. Bryansk bölgesinde ATACMS füzelerinin kullanılması çatışmayı tırmandırma isteğine işaret ediyor. Bu tür yüksek teknolojili füzeleri Amerikalıların katılımı olmadan kullanmaları imkansız. Lavrov, ATACMS saldırısına gerekli şekilde yanıt vereceğiz dedi. Başkent Kiev'e hedef alabilecek geniş çaplı hava saldırısından endişe duyuluyor. ABD'nin Kiev Büyükelçiliği saldırı tehdidi nedeniyle kapatıldı. ABD vatandaşlarından da hava alarmı verilmesi durumunda derhal sığınaklara gitmeleri istendi.